Lütfen eleştirilerim için bana kızmayın. Marvel yapımlarını çok seven ve her çıkan yapımını sinemada izlemek için gayret gösteren birisiyim ama bu animasyon sanki biraz olmamış. Evet, Marvel'ın bir deneme atışı yaptığını, yetişkinlere yönelik daha ağır tonlar işleyebilir miyiz acaba diye bir yoklama aldığı bir animasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir yoklamışlar. Biz biraz daha korku yapımları, biraz daha şiddeti öne çıkaran yapımlar ortaya çıkarsak tutulur mu tutulmaz mı? Keyif almadan izlediğim bir yapım oldu. Birinci bölümü açtım, dedim ki tamam, ikinci bölümde bir şeyler daha netleşecek. Üçüncü bölümde evet tamam şimdi olacak derken bir baktım dördüncü bölümde final verdi. İyi ki de bu kadar kısa tutmuşlar. Daha uzun olsa muhtemelen daha çok sıkılırdım. Çünkü biliyorum Marvel yapımlarını seviyorum ve sonuna kadar izleyecektim. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bu kadar negatif bir açılış olacağını ben de beklemiyordum açıkçası. Tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz. Ancak bir noktada hemfikir olduğumuz detaylar olduğunu düşünüyorum. Mesela renk paleti, tonlamalar, her şey daha abartı oluyor animasyonlarda. Ve animasyon izleyicisi bunu da seviyor. Bunda da hemfikiriz. İzlerken aynı zamanda arkadaşımla espri yapıyordum. Hani Infinity Hulk mu bu nedir ya filan derken sonra bir baktım ki gerçekten Infinity Hulk'tan bahsediyorlar. Yani bütün olay paralel bir evrende geçiyor. Red Queen'i falan görüyoruz. Scarlet Witch değil, o gitmiş. Artık bambaşka bir boyutta. Evet, Scarlet Witch'in çıldırdığında neler yapabildiğini görebiliyoruz ama zombileştiğinde de bir bu yanı var denmesi. Yani aslında konu bakımından o kadar güzel bir içerik olabilirmiş ki, o kadar keyifli bir yapım olabilirmiş ki. Keşke o renk paletini bu kadar coşturmasalardı da gözlerim yanmasaydı izlerken. Birinci bölüm Riri Williams, Kate Bishop ve Kamala Khan'ın New York'ta hayatta kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. S.H.I.E.L.D''a ait bir cihaz buluyorlar ve bu cihazla dünyayı bu istiladan kurtarabileceklerine inanıyorlar. Yani zombilere karşı tek bir umut var ve bu da o. Konu gerçekten çok güzel. Hani bu Walking Dead esintisi zaten tutacak, sevilecek bir esinti aynı zamanda. Ve şöyle bir gerçek de var. Young Avengers'ın bir tanıtımı gibi de aynı zamanda. Yani Miss Marvel'ı biraz daha parlattıkları bir yapım olmuş. Yani Kamala'yı daha detaylı ve daha çok kadrajda gördüğümüz bir animasyon olmuş en azından. Aynı bölümde zombi Hawkeye'yi görüyoruz biz. Ki keza kendisinin Hawkeye olduğuna dair karmaşıklığı netleştiren şey tabii ki de oklarıyla alakalıydı. Hani karakter tasarımları çizgi romanlara da uymuyor. Film yapımlarına da uymuyor. Çok çok uzak ve farklı bir çizim tonlaması kullanmışlar. Hiç hoşuma gitmedi. Eğer ki sık sık anime izleyen veya animasyon izleyen biriyseniz gerçekten gözünüzde sırıtacağınızı düşünüyorum bu yapımı. Hani zorlayarak anlıyorduk bu karakter kimdi, bu neye dönüşüyordu. Hani halka dokunmaması lazım, Scarlet Witch'in vesaire demeseler, Wanda'nın halka dokunmaması gerektiğinden bahsetmeseler, karşıdaki kişinin Infinity XXX olacağını vesaire düşünecektim şahsen ben. Marvel Zombie çizgi romanıyla bağlantısı nedir bilmiyorum. Eğer okuduysanız ve yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve ilk bölüm hemen kayıplarla başlıyor. Yani Riri kendini feda ediyor. Kate karakteri ölüyor. Kamala ise karışım Blade'in yardımıyla birlikte Ohio üssüne ulaşmaya çalışıyor. Ancak ulaştıklarında o üste saldırıya uğruyor ve Melina karakteri de kendini feda ediyor. Ve Kamala'nın bulduğu o cihazın uzaya gönderilmesi gerekiyor. Hani istiladan kurtarmalıyız. Yani birinci bölüm çok fazla kayıpla başlıyor. Bu sebepten de zaten Young Avengers'ın temellerinin atıldığı bir animasyonmuşçasına geldi bana. İkinci bölümde zaten Shang-Chi detayı vardı. Gayet güzeldi mesela. Orada belki de animasyonun en normal tonlaması ikinci bölümün başlangıcı Shang-Chi sahnesiydi. Bence en azından. Aynı bölümün devamında Kamala'nın ekip olarak artık üste gittiklerini ve bir şeyleri başarma gayesi içinde olduklarını görüyoruz ama anlatım dili gerçekten karışık. Hani evet zekice biz bunu çözümleyelim diyeceğimiz bir noktadan ziyade bence cidden karışıktı. Yani evet bir şeylerin altyapısının verildiğini görebiliyoruz. Bir şeylerin denendiğini anlayabiliyoruz ama izlerken de benim vaktimi geri ver demek istiyoruz. Karmaşanın sıkıştırılmış haliydi. Şayet bunu aksiyon hiç düşmesin diye sıkıştırarak bu şekilde sundularsa daha kötü. İkinci bölümde ise New Avengers'tan Yelena'nın kendini feda ettiğini görüyoruz ki bu sahnede zaten ben artık emin oldum. Olaylar tamamen paralel bir evrende gerçekleşiyor. 6. fazın ilk animasyonu olmasına rağmen diğer 6. faz yapımlarıyla bir bütünlük kurmayacağına inanıyorum. Lütfen kurmasın. Gerçekten bir deneme olsun ve bir köşede kalsın istiyorum. 3. bölümde zombileşmiş bir Thanos görüyoruz ve Wakanda'yı ele geçirmiş bu Thanos. En üzüldüğüm bölümlerden bir tanesiydi. Çünkü zombileşmiş Thanos Groot ve Rocket'i öldürüyor. Yani Groot benim Marvel'da en sevdiğim karakter. Tabii yanlarında bir de Thor var. Thor da ağır yaralanıyor. Yani tanrılar, bu devasa kahramanlar bu zombi yapımında hiç edilmiş. Yani sanki animasyonu yapan arkadaşlar Marvel'dan bir intikam almak istiyormuş gibi. Ve evet sevgili Marvel, şimdi hesaplaşma zamanı demişlercesine bir animasyondu. Tam beğenenler yorumlara neden beğendiğini, aslında ekstrem olarak neyin güzel olduğundan bahsetsin isterim. Çünkü cidden sevilesi çok az yanı vardı. Bunun şiddet tonuyla alakası yok. Yani The Boys izleyen
Gen V izleyen bir tipim yani. O sebepten bunun şiddet, karanlık atmosferiyle alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Farklı bir tonda verseler de muhtemelen çok seveceğim bir sahne vardı. Thanos'u durdurmak için T'Challa'nın kendini feda ettiği sahne. Hani ikisinin de birlikte Wakanda'nın vibranium çekirdeğine dönüştükleri sahneden bahsediyorum. Böylece bu patlamada Infinity taşları da yok oluyor. Tabii ortaya çıkan bir enerji salınımını da görüyoruz biz böylece. Yani ilerleyen bölümlerde dünyayı yok edecek ikinci tehdit de ortada aslında. Bruce Banner karakterinin Hulk formunda bu enerjiyi tuttuğunu biz 4. bölümde görüyoruz ama cidden Infinity Bruce yani Infinity Hulk karakterinden ben pek hoşlanmadım. Hani Hulk karakterinden bir parça dahi taşıması gerekiyordu boyu posu dışında diye düşünüyorum. Marvel karakterlerini görüyoruz ama bu Marvel karakterleri kaçak Marvel karakterleri gibi, Temu Marvel karakterleri gibi bir noktada da. Tabii ki de Wanda'nın artık kendine has bir ordusu var ve bu orduyla sürekli bir savaş haline girmeye başlıyorlar. Mesela Hulk karakteri zombileşmiş Thor'u yediyor. Güzel bir konunun hiç edildiğini düşünüyorum. Tabii bunun yanında da Wanda'nın çok güçlü olduğu gerçeğini animasyon bize sürekli tekrarlıyor. Peki Wanda'mızın güçlü olduğunu nasıl anlıyoruz? Herkesi manipüle ediyor ya bu hatun şimdi. Kamala'yı da manipüle ederek kendi tarafına çekiyor. O Kamala ile Wanda'nın el ele tutuştuğu bir sahne var ya, hani dünyanın yeniden yazıldığı bir sahne. Gerçekliğin bence çatırdadığı bir sahneydi. Bunu emin olmayarak söylüyorum çünkü renk karmaşası çok fazlaydı. Bu 4. bölümün yani final bölümünün ne anlatmak istediği, ifade ettiği bütünlüğün nereye varacağı, hangi yapımla nasıl birleştirileceği ya da bu animasyonun devam edip etmeyeceği gibi sorular barındırıyor. Evet, Marvel zaten bu tarz netsizlik halini seviyor. Bunda hemfikiriz ama bir noktada şunu da düşündürüyor. Acaba burada böyle bir şey yaşandı mı? Wanda yine bir yanılsama mı yarattı? Çünkü biz bölümlerde sürekli Wanda'nın Asgard'lara yanılsama yaratarak onları manipüle ettiğini ve zombiye dönüştürdüğünü de gördük. Ama korku kıyamet atmosferi teması da çok güzel. Marvel'ın bunu işlemesini isterim. Zevkle izlemesi. Sonuç olarak biz ne görüyoruz? Kanala abone olmadıysanız öncelikle abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilir ve yorumlarda lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Marvel Zombies her ne kadar What If çizgisinden türemiş olsa da aslında bu yapım tamamen çoklu evrenleri yani multiverse'u derinleştiriyor ama bence bu iyi yönde de bir derinleştirme değil. Fakat bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu yapım belki de ileride bu multiverse kaynaklı olarak hani şu kuantum virüsü ve zombileşmiş kahramanlar perspektifinden Secretverse veya Avengers kanka hanedanlığına bağlanacakmışçasına da bir his doğuruyor içimde. Böyle olursa belki de peşi sıra izlendiğinde bir anlam bütünlüğü yakalayabilir. Çünkü Marvel hayranlarına yani sürekli şunu diyor, her zaman bir ihtimal mümkündür. Aynı zamanda Marvel Zombies TVMA etiketiyle gelen ilk animasyonlardan birisi oldu. Peki bu TVMA etiketi ne demek? Daha yetişkin izleyiciye yönelik olduğunu vurguluyor. Şu an bunları söylerken kafamda şu netleşti. Bence daha ağırlıklı, daha şiddet, daha korku, hani daha çok gerilim temalı yapımlar sunacak Marvel bize ve bu onun denemesiydi. Scarlet Witch burada Red Queen olarak bayağı bir güçlü. Aynı zamanda Red Queen demişken aklıma Red Guardian geldi. Yani nasıl harcandı? Halbuki kendisi yeni Avengers olmuştu. Kaptan Amerika'nın yarım bedeninin havalarda uçması da belki Kaptan Amerika fanlarını üzmüştür. Aslında bir noktadan da The Boys'a bir atıf taşıyor. Yani diyor ki biz kendimizi yerden yere vururuz, siz vurmayın dercesine de bir tarzı vardı. Özellikle Scarlet Witch çizgi romanlarını okuduysanız belki de bu yapım gelecekteki Wanda'nın dönüşümüne dair ufak ipuçları barındırıyor olabilir. Ama bayağı bir ufak ipuçlarından bahsediyorum. Hulk'ın Infinity Hulk formunda olması ise Hulk karakterinin MCU'da daha kozmik roller üstlenebileceğini de gösteriyor bir noktada baktığımızda. Ama kesin olarak şu var, yeni nesil kahramanlara yer açma projesi. Yani Young Avengers'ın bel kemiği belki de şu an oluştu. Eğer daha olumlu bir noktadan bakalım derseniz onu da şöyle bakarım. Young Avengers karakterlerinin zorlu koşullarda nasıl aksiyon alacaklarına dair karakter gelişimini bir noktada izlemiş olduk. Ve şöyle bir gerçek de var ki zombi evreni popülaritesi bayağı bir güçlü. Yani ne zaman iyi bir yapım yapılsa o tutuluyor. Marvel da buna bir deneme atışı yapmış olabilir. Peki biz bu yapımda sonuç olarak ne gördük? Hem çoklu evren kaosunu hem de Marvel'ın yeni yapılabilecek olan daha karanlık tonlu içeriklerinin ön sezisini almışızcasına bir şey oldu yani. İzlerken beni yoran nadir yapımlardan birisi oldu. Teşekkürler Marvel. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek için bildirimleri açmayı unutmayın ve kendinize iyi bakma cesaretini hiç kaybetmeyin.